Habab, Ermenice adıyla Havav. 1915'ten önce binlerce yıldır Ermenilerin yaşadığı bir köy. Anneannemin de doğduğu ve 9 yaşına kadar Heranuş Gadaryan olarak da yaşadığı köy burası. 1915 felaketinden sonra Ermenilerden geriye yanmış, yıkılmış, talan edilmiş evler ile odalık besleme ya da evlatlık olarak alınan kılıç artıkları kalmış. İşte bunlardan biri de benim anneannem. Anneannemin hikayesini anneannem adıyla 2004 yılında yayınladım. Kitap yayınlandıktan bir süre sonra anneannemin 9 yaşına kadar yaşadığı Havav'dan arayanlar oldu, gelenler oldu. Bunlarla tanıştık. Daha sonra yine köyden Hanifi Bekirgil telefon etti. Bir kitap yazmışsınız, burada bulamıyoruz, bize gönderir misiniz dedi. Kitabı gönderdim. Daha sonra Habaplı genç bir meslektaşım bana bir gün köyünüzü gezmek isterseniz rehberiniz ben olmak isterim diye yazdı. Artık Habap'a gitmeliydim. Bir süre sonra emekli savcısı Feyzullah Bey'in beni aradığını söylediler. Buluştuk. Feyzullah Bey Palu Beylerindendi. Anneannenin köyündenim ben dedi. Yanında da fotoğraflar getirmişti. Çeşmelerin fotoğrafları. Feyzullah Bey bu çeşmeler restore edilmezse kısa süre sonra bunlar da yıkılacak dedi ve o andan itibaren bir hayal kurmaya başladım. Bu çeşmeler evet restore ettirilmeliydi. Lezzetli suları tekrar gürül gürül akıtılmalıydı. Hunharca öldürmüşlerin, yerinden yurdundan edilmişlerin, dönüp de onca değer verdikleri o çeşmelerinin suyundan bir daha içememişlerin, yani Heranuşların, Maryamların, Horenlerin, Hoenneslerin ruhuna değsin diye onlar içemedi, torunları içsin diye. Bunun için köylülerle, köyün gençleriyle birlikte Türkiye'den ve Türkiye dışından gelecek Türk, Kürt, Ermeni gençlerle birlikte geçmişin acılarıyla yüzleşerek bunu yapmalıydık. Ve sonuçta Hrant Dink'in söylediği gibi birlikte iyileşmeliydik. Yaşasaydı eğer eminim ki bu proje en çok Hrant Dink'i heyecanlandırırdı. Bunun için işi Hrant Dink Vakfı ile başladık. Kendisi de mimar olan Hrant Dink, restorasyon işi yapan mimar arkadaşlarını tanıştırdı. Sevgili genç mimarlarımız Nihan, Mehmet ve Özge ile birlikte 2009 yılının Mayıs ayında köye gittik. Varmış burada, Gadaryanlar. Köyün elbette eski evlerinden, eski okullarından, kiliselerinden eser kalmamıştı. Çeşmelere gittik. Tabii taşların çoğu götürülmüştü. Kitabelerden yukarı çeşmede ikisi aslında duruyordu ama son derece yamuk bir biçimde duruyordu. Yine nişin üstünde bir tarih göze çarpıyordu. Bu tarihi okuttuk. 1634 tarihini gösterdiğini söylediler. 2011 yılının Ağustos ayında köye artık projelerimizi gerçekleştirmek üzere gittik. Bu projeyi ilk duyduğumda beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu köydeki çeşmenin tekrar elden geçirilip bir daha kullanıma açılacak olmasıydı aslında, yani restorasyon çalışması. Onun dışında bu restorasyon esnasında yapacak olduğumuz bu köyün halkını tanıma aşaması, onlarla geliştireceğimiz iletişim de ayrıca beni çok heyecanlandırdı buraya gelmeden önce. Çünkü daha önce hiç içinde bulunmadığım bir kültüre geldim burada. Daha önce hiçbir köy evinde, böyle bir köyde 15 gün geçirmemiştim. Benim için çok farklı bir deneyim oldu bu açıdan. Beş parmaktır, ebelek, şebelek, göster bana bir renk. Tıp! Ne oldu kim? Bir renk söyleyecek, onu bulacaksınız. Kim söyleyecek rengi? Ha, İstop gibi. Ebelek, şebelek, yine kaç bana bir renk. Stop söyle. Stop söyle. Bizde geç
Sen terlikleri alma. Terlikleri alma. Pratik Vakfı'nın yapmış olduğu bu Habab Çeşmeleri restorasyon projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Çünkü burada bir tarih var ve bölgedeki bir sürü yerleşim alanında bu tür çeşmeler, kiliseler, manastırlar, böyle yerler var. İnşallah bu bir ilk olur ve diğer bölgedeki tarihimiz de canlanır. O zaman Ermeniler zamanında yolun aşağısında mı sadece? Yolun öte tarafında yalnız evler vardı. 300 haneydi dedi. 300 hane. 300 haneymiş. Evler hep birbirine bitişik. Ara sokaklar vardı. Daracık daracık sokaklar. Fakat evlerin duvarları hep birbirine bitişikti. Ve o yani bizim çocukluğumuz döneminde tabii Ermenileri vurdukları zaman kimi öldü, kimi kaçtı, gitti, kimse kalmadı. Bazı kadınlar kaldılar, o da evlenmek şartıyla, İslamiyet'i kabul etmek şartıyla kaldılar. Fakat evler ayakta kalıyordu. 40-50 hane gelmiş, yerleşmişti, o diğerleri yine duvarları falan ayakta duruyordu. Kiliseleri vardı, çeşmeleri vardı. Yani köy teşkilatı hep yerinde iyiydi de adam azdı. Ve daha sonra halk geldi, yani arazi beylerindi. Gelen yarıcılık yapmak zorundaydı. Çok güzel. Bak o çeşme, ben çocukken o çeşmede acayip su akıyordu. Ben niye bilmiyorum sen çocukla, orada akmıyor. Orada akıyordu ya. Vallahi o çeşme akıyordu, sonra da kapandı. Ya yok, ben hatırlıyorum o su acayip akıyordu o çeşme. Bizim ev burasıydı ya. Bilirdim. Oraları kürenip boşar mı şeyin haşına oları mı? Bizim bir sürü daha burada bayan var. Ermeni evlenmiş, çocuğu var, torunları var. Nerede? Yukarı mahallede, ondan sonra o aşağı asfalta yakın evli. Yaşlılar kalmadı ya. Kimleri? Mehmet Şerif annesi Ermeni'di ya. Ermeni, Hatun. Hatun'dan herkes bahsediyor. Bir tane Fatma vardı bu yukarı mahallede. Hacı Bekir onun oğlu öldü. O delik zaten sonradan geliyor. Bunlar tarih olmuşlar. Yani yapmasaydık çeşmeye yapmanı istiyor. O yüzden oraya gidiyor. Öyle mi yani? Vay baba. Çok dolu onun için. Burası dolu ya. Yani suyu kaybetme bir korkusu. Çaresiz kaldın ha? Evet. Düşünüyorum, çıkamıyorum işin içinden. Tabii bittiğini gördün. Zaten hayvanlar için yapıyormuş onlar. Hayvan için. Ama bu çeşmeyi temiz kullanmaksa nasıl engellerim ona bakacağız. Şeyde problem yok bak şimdi. Ha, yazın ki mevcut projenin Evet. Bu projeye gönüllülerin gelmesi bence çok iyi bir fikir. Gelmesi çok iyi diyebilirim. Çünkü ben buradan Ankara'ya gittiğimde öncelikle ben kendi aileme anlatacağım buranın tarihini. Neler yaşadıklarımı, neler gördüklerimi. Okula gittiğimde kendi örgütlenmeme anlatacağım bunu. Neler gördüklerimi, neler yaşadıklarımı, köyün tarihini, köylüleri, köy ortamını. Mutlaka vardır da köy ortamından gelen üniversiteye. Ben bir aktarım yapacağım mutlaka. Hani geri dönüşü buraya gelmeyenler bile, buradan haberdar olmayanlar bile haberdar olmuş olacak. Gönüllüler sayesinde ben öyle bu düşünüyorum. Bu projede yani çeşitli şehirlerden çeşitli gönüllülerin alınması çok güzel bir şey.
güvenler elime olmuyor. Var. Var gel. Tamam bakıyoruz. Biladerdim. Bana mı verdin? Şimdi tam 70 senenin köprü var. Valla senin babandır benim babamdır yani. Yeni. Ya valla ben babam buraya gelmiyor. Valla ben babam. Ben ne yapayım? Benim babam burada hiç burada değil. Bedo sen ne yapıyorsun Bedo? Poşeti içine çıkmak. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Bakamadın mı? Sen al. Sana büyük geldi. Ötekilerine küçük geldi. Ne yapayım? Herkes gayretlidir. Herkes bir şeyler yapmasın. Başladı. Hangi noktadan başladı? Muslukun altından. Sadece yargı ne diyor biliyor musun? Diyor bunun gülü ani, berdani, demiş abi bedani. Ben gülü getirdim, önünüze koydum, size su verin. Ha, bu kadar. Çok güzel. Yani Allah sizden razı olsun. Sizden de. Sizden de. Yani yıllarca gitseydi biz yapmazdık. Ya öyle ama. Bu adam da niyetinde vardı, uğraşıyordu. Biz bunları çıkarak meydana, yani geçmişteki insanlar buraya bir hizmet vermiş. Bu çeşmeyi getirmiş. Bak bu çeşme budur gidiyor yani. Gözümüz önünde kayboluyor. Kimi altın niyetine geziyordu da en mücevher taşlarını yıkardı. Peygamber sizde tabii ki şey oldu, nasip oldu. Yani ben desem ki Allah size göndermiş. Yani bu fikri Allah size vermiş. Gidin. Bu akıllı da vermiş. Burada bir iki tane çeşme var yıkılıyor. Eserdir. Bunu yapın. Dünya müzesinin karşısında bir hale getirin. Ben inanıyorum yani. Bu da bir fikir olarak Allah tarafından insanın aklına girebilir yani. Yoksa siz İstanbul'da çeşme hava ki. Dayı tehlike var mı? Hala. Dayının adı neydi? Benim dayının adı Evanes. Evanis. Ha. Dedem adı Minas. Minas. Nenem adı Altun. Altun. Ha. Sana diyeyim. Halam adı Eyganoş. Eyganoş. Hala da onun yanında oldu. Nazara koydular. Ha. Papazgillerden dedi. Papazgillerden, son papazgillerden ne kadar aile var tamamda. Papazgiller. Kaynana, kaybaba bırak, evi bırak, eltinleri bırak, evi bırak. Ana babayı bırak, gelinleri bırak. Kardeşi demiş, bacı ben evlenmemişim. Ben o gün ondan ne evlenmişim oldum. Karın da gelmiş, çocuklar gelmiş, resmi göndermiş. Benim kardeşim resmi, o dayım oğlu birbirine benzer. Benziyorlar. Ötesi bir elmaz. Bunların boru böyle kısaydı. Kısadır. Bizim borun da yüzündür. Ben kızım da var, Gülüzer o da söyledi. Hazal o da söyledi. Remze o da söyledi. Ben babam boru böyle yüzündür. Evet. Oldu böyle kısaydı. Her sene ben. Çok zor, çok zor. Çok acı. Ben gözüydük, ağlıyorduk. Ağlıyordu. Konuşma. Ana ağlamaz. Yüzü kör olur. Mezele giriyordu. O kadar ağlıyordu yani. Ağlıyordu. Çok ağlıyordu. Yavrum nasıl ağlamıyor? Այն ընթացքում ինչ ես այստեղ էի, շատ բան իմացա, շատ իմ մտածելակերպը, շատ բան փոխվեց իմ մտածելակերպի մեջ։ Իմ համար շատ սկզբից շատ ծանր էր այստեղ գտնվելը, որովհետև սա հին հայկական գյուղ էր, ինչպես գիտեք, մինչև 1915 թվականը այստեղ միայն հայեր էին բնակվել, իսկ հիմա բոլորը քուրդ են։ Եվ ես մի քիչ վախով էի գալի այս ծրագրին,
Բայց լինելով այստեղ ես զգացի, որ նրանք ինձ ընդունում են ինչպես իրենց հարազատի, այսինքն ես տարբերություն չէին դնում իրանց եւ իմ միջև։ Եվ այս ծրագիրը ինձ օգնեց ավելի լավ հասկանալու նրանց, ավելի ծանոթանալու նրանց կյանքի հետ, որը մեծ բան տվեց ինձ։ Aferin. Berkan. Mehmet, bravo Mehmet. Berkan. Biraz farklı. Mehmet. Alo, merhaba. J'ai écrit une lettre, un mail, disant que je n'avais jamais pu venir dans ce pays, qui pourtant est considéré comme le mien, je le considère comme le mien, en tout cas comme celui de mes grands-parents. Je n'avais jamais pu y revenir parce que pour moi, venir en touriste, je leur disais, venir en visite, c'était venir comme une étrangère. Et j'étais absolument pas étrangère à ce pays. L'histoire du peuple arménien y était inscrite. Et de façon telle qu'il aurait été très violent de ne pas être à nouveau impliqué dans son histoire. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, venir ici, c'était y ramener mes parents, nos parents, de manière très égoïste, et puis ne pas être juste face à la Turquie actuelle en spectatrice. Comment tu dis? Faudra qu'on explique qu'on finit par dégénérer au bout de 3 heures de Chamour. Comment tu dis couvesse? Çorluk yerlerinde belki bu çürümeşse kesin. Bu da uvagi kampanya. Upon coming here, I knew the history, which is that there were Armenians living here in the past, and then of course they were driven out. So seeing the fountains, those fountains are very symbolic in that they're remnants of a past people. Today we climbed up to a monastery where Armenians once prayed, and you can see on the stones there's actually Armenian writing on a lot of the stones. They've been sort of broken apart and covered with the dirt, but if you take your finger and you kind of wipe away the dirt, slowly you begin to see that the writing that was there. So it's been very emotional for me because I'm somebody who doesn't really have a place. I know I have these ancestors, they're from this area, but I couldn't actually come here and connect with people until this experience. So I'm very grateful. Voici en Istanbul. Et après à Grenoble. Oui, bien sûr. Ok. Grenoble, Paris, İstanbul. Yani Vanka ilk gittiğimde ve çeşmelere gittiğimde yani onların şimdiki haline çok üzülüyorum. Ama aynı zamanda yani şaşırmadım çünkü böyle şeyler daha önce gördüm, yani böyle yıkılmış kiliseler, çeşmeler, vanklar. Çünkü bu bölgede çoğu öyle, çoğu yıkılmış bir halde. Ama ben yani kendi kendime böyle açıklıyorum. Çok eski, yani çok yaşlı bir yer. Tabii ki yıkılacak, yer kimse bakmıyor. Ama şaşırdığım şey buydu ki insanların açıklığında şey diyorlar, ya ben çocukken bu vank ayaktaydı ya da ben çocukken yani ya da hatta 20 sene önce bu çeşmeler yani iyi durumdaydı, biz de kullanıyorduk. Çok yakın zamanlarda bu tarihi yerler yıkılmış ve ona çok üzülüyorum. Çünkü yani böyle yaşlı olduğundan değil ya da uzun zaman önce yani oldu bitti diye değil. Yani yakın zamanlarda ve şimdiki burada yaşayan insanlar hatırlıyorlar. C'est comme toujours quoi. Les ont toujours une raison d'être. Il faut en choisir.
Hatırlıyordu. Hafızası yazma da doğru değil. Bak anneannem bana akrabaların ismini verdi. Ben onları buldum. Allah Allah. Ya. Yazmışsınız kitabı. Amerika'da evet. Well, these 2 weeks we really had time to live in the village and bit by bit recognize people, remember their names, and share times, especially in the weddings. Ziyarete geldim, buraya geldim. Valla. Dün burada olduğunu duydum, geldim abi. Hadi ya. Hoş geldin. Adın ne? Yavuz. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk. Kim? Sen Buralı. Sen burasın. Bizim akrabamız. Akraban. Onlara Bu da benim yengem. Yengen. Evet. Hoş geldiniz siz de. Siz burada oturuyorsunuz. Yok biz de Karakoçanlıyız. Siz de Karakoçanlısınız. Sen burada. Ha, ben buranın. Nerede oturuyorsun? Şu eve misafire gelmiştiniz. Evet, Onun bugün. hemen yan yanında. Allah aşkına benim yan nenem de yana. Ermeni. Senin dayın da Ermeniymiş. Nenem. Nenen. Evet. Adı neydi dedin? Zarman. Zarman. Evet. Dedem anlattıklarına göre dedem baskı yapıyormuş. Ben oruç tut diye namaz kıl diye. O demiş yok ben oruç da tutmam namaz da kılmam. Kaç Halen de konuşuyor. bıraktıklarında ya da gittiklerinde? 1923'ler 15'te. He. O zaman daha nenem küçükmüş tabii. Onlar nenemi almışlar, korumaya almışlar. Dedemin babaları falan. Tabii dolayısıyla onu da evlendirmişler. Kaç yaşında acaba? Yani küçükmüş o zaman. O 13-14 yaşındaydı. 13-14 yaşındaymış. Anladım. O da hiçbir zaman kabul etmiyor. Hatta geçen gün sohbet ediyorduk bu parkta böyle. Diyorlar ki sen neden helal olsun bunu hiç kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Gerçektir Ermeni odur işte. Öyle diyor. Çeşmenin yapım süreci insanları aynı zamanda iyileştiriyor. Bunu nasıl söylersin bilmiyorum. İyileştirici bir iş bu. İnsanlar burada çalışarak, bunu izleyerek, bizimle ilişki kurarak yavaş yavaş iyileşiyorlar. Geçmişe ilişkin. O bir takım hastalıklarından iyileşmeye çalışıyorlar. Hepimiz için öyle, benim için de öyle. Belki sizin için de öyle. Sirunes, takas karunes, urdevines simsirelis tuin sirunes. Sirunes, takas karunes, urdevines simsirelis tuin sirunes. Sirunes, askerinelis, sirumakezi kazeli eşudelis. Sirunes, askerinelis, sirumakezi nazeli eşudelis. I guess this time we had more chances to meet more and more people, and people from in the street or lots of people come and see the work, stop at the cheshme, at the fountains, and see the work that we're doing. So they're very interested, and it's also this project, I guess, compared to the beginning of the work, it's become something that's a part of the village life right now. People have gotten used to it little by little, and they've accepted it. And also the fact that it's people from the village working is very important, because they feel like they're doing it.
Kaldırıyorum. Evet evet tamam. Tamam sizde. I think this project is going to, is already opening doors on the very personal and human, local aspect. First of all, we already mentioned the fact that it's probably going to change things here and it changes things for the people who come. But I think it's also going to be a very good example of what should be done in the future in other places. I really hope that our work will change the mentalities here. But I felt like during the time that we were here, by talking to people, I really felt that they were more tolerant and really open-minded to us. And I really hope when we leave this place, they will continue this. And if other people come, I hope that they will be as nice as they were with us. Zülfü çabuk git gel. Zülfü burada. Ben buradayım. Ben konuşuyorum. Büyük çeşme yani. Yukarı mahalleye, aşağı mahalleye. Dedi ben giderim dedi. Kim dedi? Nenem diyor. Nene? Nerede oturuyorsun? Ben... Ya tamam verin ya. Dur bir avuca. Baba zaferiniz hakkı. Şimdi versin ya. Hep konuşuyor değil. Ben burada diga versin ya. Yapma ya. Adı neydi? Hayganoş. Hayganoş. Dedi vurduğu zaman dedi biz kaçtık dedi. Kardeşlerim hep vuruldu dedi. Kızımı aldılar gittiler dedi. Zaman persini. Konuşuyor. Metrava da zaferiniz ha persin. Madde verdi ya. Hep söyledi, hep söyledi. Ne kadar buraya geldi çok kötü oluyor. Ya. Böyle tüzde ders takım nereye? Onların ruhuna. Bizim kalbimde değil. Onların ruhuna. Dedi yukarıdaki mahallede dedi bir evim buradaydı. Eğer baba gittinizse bir havuz var. Havuzu gördünse söyle bizim evimizdir. Geldik ama ne havuz var, ne ev var, ne bir şey var. Bir şey kalmadı. Havuz var mıydı? Yukarıdaki mahallede. Ben hiç görmedim ki. Kilise vardı yıktılar. Burayı yıktılar. Manastıra vardı dedi, kaç tane şey vardı dedi. Manastırda değirmenlerimiz vardı dedi. Susam çıkarıyorduk dedi. Susam çıkarıyor. Olukları bile kalmadı. Ay konuş. Bir tane orada başım kalmış. Hala yiyen. Hepsi öyle. Baksa bela oldu ya. Şimdi tabii Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle. Ama o işi tabii yapabilmek için de ben 2 seneden fazla zamandır uğraşıyorum. Böyle gelip bir işin tek Çünkü buraya mimarları getirmek gerekti, mimarların bunları çizmesi biliyorsunuz. Acayip projeler çizdiler. Bu projelerin onaylanması, Anıtlar Kurulu'ndan, onaylanmadan Kültür Bakanı da bir şey yapıyoruz. Sonra Kültür Bakanlığı'ndan işte onay, destek, Kültür Bakanı da bayağı bir şey yapıyor. Destek veriyor ya. Tamam. Avukat olmak kolay mı? Eu carreguei, tá? Cozinhei. Aí sujaram o tibia, uma perfeita. Azıcık aşağı. Ay It was, I think, very important to get to know and to go to have a dinner together, to work sometimes together. So even you don't know the language, but you can communicate with them. And yeah, working and
just talking to them, even with the kids, it was also important, not just to go to work in the Çeşme, and because you do something in the village, but you should also communicate with the people living there. Temiz gıra yiyilmemiş ya, o yüzden ha. Çok lezzetli. Ye Lucy sen ye. Fındık? Fındık evet. İçinde de kuru üzüm. Bu arada Üzüm, ben kuru böyle üzüm. Berberi sevmem. Milletçinin da olsun. Hacı. Telefon aramazsa cevap vermedin. Eskiden beri tarihi eserlere duyduğum ilgi beni buraya getirdi. Köylülerin el birliğiyle yaptığı çalışma ve gönüllülerin duyarlılığı sayesinde çok iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Köyün çevresindeki özellikle tarihi eserler, kilise olsun, manastır olsun, çok güzel şeylerdi. İlk defa gördüm. Burada yaşamama rağmen böyle şeyleri görmemiştim. En azından böyle şeyler olduğunu, bu kadar tarihi değerlerin olduğunu bilmiyordum. Açıkçası etkiledi beni. Korkma korkma. Çay süt. Bilinmiyor. Հիմնականում ավելի կարևոր փորձառություն եղավ իմ համար երեխաների հետ աշխատելը։ Ես ինքս մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ ու իմ համար նոր բացահայտում էր այս տիպի երեխաների հետ աշխատել, որի դեպքում լեզու չունես, այսինքն խոսում ենք տարբեր լեզուներով, չեն կարող հասկանալ իրար, բայց իմ դեպքում արվեստը միակ լեզուն է, որը կարող է կապի ամբողջ աշխարհը։ Արվեստի լեզուն այսինքն նույնն է։ Իսկ ամենասիրուն բանը, ամենալավ զգացողությամբ, որ հեռանալու եմ այստեղից, կարծում եմ կարևոր մի բան եմ թողել դպրոցին, ինձանից մի կտոր, որը կհիշացնի իմ մասին, եւ իմ մեջ էլ կմնա այդ սիրուն զգացողությունը, որ apրել եմ դպրոցի պատի նկարելու ժամանակ։ Hoş geldin. Nene, bu coğrafyada öğretmenlik yaparken en çok aklıma takılan Ermenilerin yaşam tarzı. Ermeniler ne oldu, nereye gitti, Ermeniler nasıl insandı? İnsanlara soruyoruz, diyoruz ya Ermeniler niye acaba, niye öldürdünüz, neden öldürdünüz? Ya diyorduk biz onları öldürmezsek onlar bizi öldürüyordu. Onlar zaten bizi öldürdü diyor. Peki nasıl öldürdü?
Bir ahır hikayesi var, o da yılan hikayesi. Dediler ki bir ahıra Müslümanları doldurmuşlar. Bir mandayı camuşu gaz yağı serpmişler, ateşlemişler. Ondan sonra ahırın içine, Müslümanların içine salmışlar, kapıyı kilitlemişler. Nerede bu ahır? Dediler Erzurum'da. Erzurum'a gittim, Erzurumlara soruyorum. Yok burası değil de Hınus'ta, Muş'a gidiyorum. Nerede bu ahır? Böyle bir olay olmuş. Ermeniler Müslümanları öldürmüş. Ahırı da camuşu gaz yağı yapmışlar, insanların içine salmışlar. Yok o burada değil, Van'da duymuşuz diyorum. Van'a gittim, Van'da da yok. Velhasıl ahır hikayesini bir türlü bulamadım. Ahır yalandı. Genel Kürdistan bütün ovalarına gezdim, bütün ovalar Ermenilere ait. Bütün ovalar Ermenilere ait. Toprağı işleyenler onlar. Kürtler dağda hayvancılık yapmışlar. Onlar hayvancılık. Yaylacılık yapmışlar. Kürtler niye dağlardaymış acaba? Hayvan. O zaman hayvan daha para ediyormuş. O zaman ta bu geçmiş yıllara kadar hayvan çok para ediyordu. Bu Kürüm köyü şeymiş o zaman. Saza köyüymüş herhalde. Evet, Kürüm Zaza'dır. Kürüm dışında hemen bütün köyler Hemen bütün Ermenilerinmiş öyle. Benim bir arkadaşım var, bilgin bir arkadaşım var. Malatya'da oturuyor. Bilgin birisi, araştırmacı, çok akıllı bir insan. Ben bir gün bana telefon etti, dedi sen neredesin? Ben de ben Habab'tayım. Dedi Habab? Dedim he. Dedim Arife Cizravi diyor ki Mevci Hawabi. Ben söyledim ya. Arife Cizravi bir Kürt sanatçısı. Onun bir türküsünde Habab'ın üzümü geçiyor. Ben de bunu şöyle dedim. Breyahim vallahi Habab Ermeni köydü. Onun dedi ta doludur. Demek ki o zaman meşhur dünyanın Türkiye'nin en iyi üzümü o Ermeniler yetişmişler. Dedim hala o üzümler var, o bağlar var fakat o üzüm dedim Resul'ün bahçesinde yalnız var. O suluyor. Ben dedim o üzümü Resul'ün bağında gördüm. Hep büyük taneler gördüm. Dedim 27 çeşit üzüm varmış burada. Ya ben bilmedim. Hiç sormadım. Sormadım da. Hiç sormadım. Anamın kimsesi hiç yoktu. Tekti o da o hatundu. Da hatun ismi de nedir bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Onlar birbirini çok severdiler. Oturup böyle konuşup ağlıyorlar mıydı? Konuşurdular. Biz öyle etmişiz, öyle vardır, öyledir. Benim anam derdi ki, da derdi Ermenilere vururlar. Dedi biz hasi derler, baba, kocanın anası onun kocanın anası. Kaynanası. Kaynanası Dedi kaynanam, biz 3 tane eltiydik, kaynanam vardı. Dedi ki Ermenilere vururlar. Dedi kaynanam geldi, bir peşmal serdi. Dedi altınları hepsi bana verin. Ben size saklarım. Dedi ben çıkarttım, o eltim çıkardı, eltim çıkardı. Evde ne vardı? Zengindiler. Çok zengindiler. Onun parasları hepsi altındiler. Dedi getirdi, o çığını doldurdu. Ağzını kapattı, ayakçadan aşağıya gitti. Dedi biz bir tek olanın arkasına gitmedik. Bu burnu nerede sağlayır? Nereye koyur? Nereye getirdi? Dedi gitti 3 gün kaldı Ermenilere vurdular. Dedi o bizim paramız hepsi orada kaldı. Peki Ermenilere nasıl vurmuşlar? Ne yapmışlar? Bilmiyorum, bana vurdular. Anlatmıyor muydu? Vallahi hatun da onu anlatırdılar ama biz o kadar kulak vermiyordunuz. Peki kimler vurmuş Ermenilere? Hükümet vurdu. Hükümet vurdu. Sonra hiç Ermeni bırakmadılar değil mi? Vurdular. Vallahi bu Kürümler vardı. Kürüm de karşıdadır. O bir adam dedi 100 tane karılar hep çocuklardan. O benim dayım da. Anamları hepsi bir dama koymuştular. Damı kapatmışlar. Hükümet onları görmemiştiler. O 7 gün, 6 gün evinde ekmek verirdi, onları beslirdiler. Kim bu yapan? Kürümlü. Kürümlü biri. Kürümlü. Da kimin evidir bilmem. Evveliden öyleydi. Dedi ki emir geldi, dedi da vurmayın. Onlara vurmayın. Dedi vurmayın, dedi da bizi çıkarttılar, dedi biz köye geldik. Habab'a geldik. Dedi biz köye geldik, ne eşyamız kalmış, ne bir şeyimiz kalmış. Hepsi götürmüşler. Tam boş kalmış. Normal yapım şeyini, estetiğini koruması için böyle. Ne diyordun?
Ne diyordu? Sana söylüyorum. Ha. Yani anneni anlat diyor ha. Ne diyordu? Üzüldüm şimdi öyle deyince sen de. Anan ne diyor? Ne diyordu öyle? Bir şey demiyor, ya konuşuyor. Hiç üzülmüyordu, hiç Ya ağlamıyordu. yüzüne Ne diyordu? Şimdi sana evini hepsi gide, hepsi buraya, hükümet buraya gide. Sen kalasın, halk da seni ale. Sen üzülmüyorsun. Yakalar da bizim gibi insan değiller. Ya. Onlar bizim gibi, onlar karılar sakımıyordu bakalım. Ha vallahi her bir kana. Ya. Öyle, saçı da öyle yüzün hep buraya gelirdi. Ha öyle güzeldiler. Tut Rabia. Şu anda çekiliyoruz. Aç bütün o. Bu nedir? Ne? Olmuyor. Sayma. Çok esnettin mi? Ana kalem. Seviyorum dolu düzgün seviyorum. Yar üstüne yar üstüne. Sözler etmem yar üstüne. Asla ile boyun eğmem. Ölüm gelsin baş üstüne. Ölüm gelsin baş üstüne. Beraber açın o şeyleri. Hadi. Bismillah ya Allah. Sonunda yukarı çeşmeler bitti. Gönüllü gençleri ve çeşmede çalışan gençleri çağırdım. Birlikte akıtacağız suları şimdi dedim. Ve birlikte o hortumları çektik, engelleri kaldırdık ve sular akmaya başladı. Köye ilk gidişimden itibaren kulaklarımda acıyla haykıran insanların seslerini ve yakarışları duyuyordum. İlk defa o gün o sular aktığında suyun sesinin o çığlıkları bastırdığını duydum. Çeşmelerin başına geçtim, birbirimize sarıldık, mutluluktan ağladık. Çocuklar tertemiz yıkadılar çeşmeleri. Çeşmenin başında bir sigara yaktım. Ve heronuşları, iskühileri, ille de Hrant düşündüm. Peki çeşme bitiyor, bir tanesi bitti, biraz hemen milletin şeyi dindi artık. İçindeki kuşkuların ateşi dindi artık. Kimse inanmaz yani çeşmeler yapıp tamamlarlar diye. Biz tam öyle istemiyoruz. Biz bunu yani olabildiğince ince gözükmesini istiyoruz ve taşların üstüne gelmesini istemiyoruz. Mesela bak burada da yapmışsınız. Aslında bu böyle taşmıştı. Onu böyle biz kenarlardan taraklayıp incelttik. Bak üstü öyle yapınca böyle çekince taşın üstünde iz kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Bizim gördüğümüz taş yüzeyi azalıyor. Biz istiyoruz ki olabildiğince çok taş gözüksün. Demin Gadaryan'a gene buralarda yaklaşmıştık. Şimdi de gene şuralarda yaklaştık. Şimdi de işte o gene öyle gibi gözüküyor. Evet, öyle bir şey oldu. Şuna 7 soru. Siz kendinizinkini lütfen. Cidden. Çünkü Zeynep kızdığı için. Başka cine benzeyen bir şey var mı? Parantez içinde buraya 7 soru işareti yapıp oradan şüpheleyin. Parantez hem soru işareti. Pardon, evet, ben fazla heyecan yapıyorum. Şurada da var cin denk. Acaba dükkanları mı vardı onların? Bak gördün mü? Senin teorin mantıklı olabilir. Evi burada, dükkanı orada. Olabilir mi cin Ama denk? o ev ve dükkan başka cindenklerin değildi. Üstünde alıyorlar. Ne yapıyor? Tacını kesiyorlar ya. Evet, kesiyorlar. O da aynı. Ama ya.
Değil mi? Zaten bu iş için burası. Evet. Sizin için yaptık. Bana gel, bana değil. Ya derga şekli olmaz ama. Pek şekil bilmez. Pek şekil. Aku tam Van'dadır ya. Aku çok güzel oluyor. Ya başçı sana kadar hoşçu var. Bakın yok kalacağız. Ay. Çıktılar onlar ya. Orada kimse yok. Lollipop alacağız. Lollipop? Gitar var ha. Nedir lollipop ya? Hediye. Sen al ben de göreceğim. Sen al. Sen al ben de alırım hadi. Hadi. Sizce dünyanın en büyük hazinesi nedir? Sizce nedir? Ben onu soruyorum. Bunu birçok arkadaşımdan sormuşum. Geçmişi olmayanın geleceği olur mu? Burada yaşayan her kimse onlar benim geçmişimdir. Onlar benim aynamdır. Yani dini, dili, ırkı ne olursa olsun. Ben bu topraklar üzerinde yaşıyorum. Doğusuyla batısıyla benim vatanımdır. Bana değil, benim çocuklarıma, benden sonrakilerin çocuklarına kalacak bir mirastır bunlar. İnşallah devamı gelir. Yukarı çeşmeler ha. İnşallah devamı Ya gelir. buraya ne geldi? Bu bir milat olacak gibi hissediyorum. Çünkü bir şeyleri birilerine anlatmanın bin türlü yolu var. Ve bu da bence insanların birbirine bağırmadan ya da yani kendini dinletebilecekleri güzel bir süreçti. Yavaş yavaş ısınarak, paylaşarak, anlatarak. Çok basit bir şey. Yani o köydeki insanlar bile en azından o geçmişte yüzleştiler. Yani hani onlar bile belki bununla yüzleşmemişlerdi o köyde yaşamalarına rağmen. Hani Vank'ı görüp ya da kiliseyi görüp bunları görüp ama görmezden gelerek yaşıyorlardı belki. Biz İstanbul ama Karakoç'a. Bugün ablam da sizinle görüşmüş. Evet. O senin ablan mıydı? Suzan. Suzan abla. Suzan. Hı. Sizin adınız neydi? Birsen. Birsen, bana da not at. Gel köye diye. İsa Bey'e gelince mutlaka geleceğim. Buyurunuz gelin Evet. beklerim. Gel o zaman aşağıya Kitabınızı göstereyim. okudum Fethiye Hanım. Fethiye'ydi değil mi? Evet evet. Okudum inanın. Sizinle yani Çeşmeyi burada yaptığınız için. Evet. Gerçekten duydum ağladım. Ben babaannemin köyü. Biliyorum. Biliyorum. Onun da anneannesinin köyü. Biliyorum. Sizin de anneannenizin köyü. Biliyoruz. Bak bu da benim bacımdır. Gel. Bak. Öyle mi? Gel ben sana Merhaba. tanıştırayım. Merhaba. Bak. O da yeni geldi. Merhaba. Merhaba. Yine de merhaba. Memnun oldum. Tabii ki burası Ermenilerin yeriydi, bu Ermenidir. Ermenidir. Hiç inanmak istemiyorum ki o Ermeni. Değil mi? Yani Ay çok güzel olmuş. Ah canım annem. Burayı böyle. bu çeşmeler herhalde ellenmemiş değil mi? Burası akan yeniden yerleri. yapıldı. Yo burası yeniden yapıldı. Öyle mi? Yıkılmıştı. Yo o akan yerler. Onların hepsi yeni yapıldı. Öyle mi? Ya. Bizim köyde geldi orada. Orada. Ya orada kolana kaçıyorlar. Kaçıyorlar bir ağa besliyor Bizim bir bunları. kınamı, bizim şimdiki onlarda kız almışız. Onun babası dedesi Gil Aleviymiş. Bunları alıp saklıyor. Çok insanları öldürüyorlar, onları saklıyorlar. İşte Her ben şey büyük düzeldikten halam- sonra gelip İsa'ya yerleşiyorlar. Büyük halamı işte büyük halam işte onu öldürüyorlar. O tabii tecavüz ediyorlar. Yani onu Tecavüz çok edip öldürüyorlar ha. 2 tane asker yaptı onu. Nenem hep anlatıyor. Diyordu ki Evet. hep Kevin, hep Kürtçe söylüyordu. Tabii biz bilmiyorduk ya bu adam yani diyor birbirine girsinler, birbirine girsinler. Birbirine ölümleri birbirlerinin elinde olsun. Evet. Bu misafirlerimizi daha uygun bir şekilde, mahcup olmayacak şekilde. Çünkü bir kişinin işi değil. Hepimizin şeydir yani. Hepimizin bir meselesidir. Yani köye gelen insan köyü gördüğü zaman hepimizin hanesine yazılır. Mehmet abi gel buraya. Yiyince böyle bırak. Kudur artık. Şimdi bununla ilgili bir açılış olacak. Yani bu açılışla ilgili yemek vereceğiz.
Bir uzak geldim. Yokmuş. Çok değerli hemşerilerim, kıymetli basın mensupları, sevgili öğrenciler. Bugün hakikaten mutlu bir günü paylaşıyoruz. 3. yılım doldu görev yerinde. Ekinözü köyümüze her geliş gidişimizde, özellikle yukarıdaki çeşmenin yanından geçtiğimde biraz mahzunlaşırım. Adeta o çeşmenin de boynu bükülmüş görürüm. Çünkü biraz önce bahsedildi, birkaç kemere yıkılmıştı. 3 gözlü çeşmeden bir tanesi yarı çalışır durumda. Her sel bastığında çamur deryasına girerdi. Bugün mahzunluğumuz bir neşeye dönüşmekte. Bu noktada ben Fethiye Hanım'a canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kendisi anneannesi bu köylü olduğunu ifade etti. Kendisi belki birkaç yıl öncesine kadar bu köyü görmemişti. İstanbul'dan buraya gelip sosyal sorumluluğa en büyük hamleyi, taşın altına en büyük eli uzatan kişi oldu. Bu yönüyle bizleri utandırdı. Gerek biz bu köylüler, gerek bu ilçenin idarecileri olarak bizi utandırdı. İnşallah bu bir adım olur. Değerli kardeşlerim, biz Türkiye'de hep beraber yaşıyoruz. Bakın bu açılış bunun güzel bir örneğidir. Türkiye'de Ermenisi olsun, Yahudisi olsun, Müslümanı olsun, Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla biz kardeşiz, kardeş. Bu ülkenin elemanlarıyız. Bu ülkenin vatandaşlarıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah her zaman böyle sevinçli, mutlu günlerde buluşmak üzere. Sizden de emeğinize çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Büyük emeğiniz var hakikaten. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel oldu her şey. Dört dörtlük oldu. Hepinizin gönlüne sağlık, eline sağlık, ayağına sağlık. Estağfurullah, o ne biçim laf? O ne biçim laf? Kusur yok. Bak, evet, birlikte de güzel bir eser çıkarttık. Bunu bekliyoruz yani, bunu unutma. Allah Allah! Kiliseleri onarmanı da bekliyoruz, bunu da unutma. Yani abla... Verirler mi? Sen niye hemen? Leyla değil ki ben geldim. Leyla değil ki ben geldim. Biz vardı kamerayı.
Kürtler, Türkler, Ermeniler burada birlikte çalıştık. Ve o çeşmeleri birlikte onardık. Ve o çeşmelerin sularını yeniden akıttık. Bundan sonra bu çeşmeler bizim barış ve dostluk çeşmelerimizdir. Ve bu çeşmeleri gözümüz gibi koruyacağız. Ve geçmişimize sahip çıkacağız. Ermeniler zamanında o köy o kadar yeşillikmiş ve o kadar çok ağaç varmış ki bunu köylüler kendileri de anlatıyorlardı. Ermeniler öyle ağaç dikmişler ki ve bunların hepsi de meyve ağacı. Şimdi o ağaçlardan eser yok tabii. Bunu duyan bir dostumuz fide hediye etti bize. Bunu köye dikin diye. Okulun bahçesine müdürün isteğiyle fideler dikildi bir kısmı. Diğerleri o çeşmeden banka doğru çıkan yolun kenarlarına ve yine çeşmelerin etraflarına dikildi. Gitme zamanı gelmişti. Fidelerin kalan kısmını bütün yazı geçirdiğimiz evin karşısında ve çeşmelerle manastırı gören ve aynı zamanda aşağı çeşmeye inen yolun kenarındaki boş alana dikmeye karar verdik. Çınar, ceviz ve çam fidelerini dikerken çok zorlandık. Çukur açmak için vurulan her kazma donmuş ince toprak tabakasının altındaki taş yığınına çarpıyordu. İnce toprak tabakası bir evin ya da bir duvarın enkazının üzerini kapatmıştı. Kazmayı her vuruşta, küreği her daldırışta topraktan acı fışkırıyordu sanki. Hırsla açtık çukurları, diktiğimiz her fideye isim verdik. Gönüllü gençlerin, heranuşların, öldürülmüşlerin, yerinden yurdundan edilmişlerin, sevdiklerinden ayrılıp da bir daha kavuşamamışların ve her birimizin adına fideler diktik. O fideler büyüsün, kocaman ağaçlar olsun, dallarına kuşlar konsun, çocuklar gölgesinde oynasın, yaşanan acıları ve çığlıkları kuş ve çocuk sesleri bastırsın. O günler gitsin, geri gelmesin diye.